Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok hesaplı, lezzetine doyamayacağınız patlıcan yemeği tarifim var. Bu yemeğin içerisinde et kullanmıyoruz. Fakat tadına doyamayacağınız harika bir lezzet. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde çok az malzeme kullanacağız. 3 adet patlıcan, 4 adet sivri biber, 9 adet domates, 10 diş de sarımsak kullandım. Patlıcanları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Alacalı olacak şekilde patlıcanları soyuyorum. Patlıcanın uç kısmını ve kök kısmını alıyorum. Patlıcanları soyma işlemini bitirdikten sonra 3'e 4'e kesiyorum. Bölmüş olduğum patlıcanların bir parçasını alıyorum, 1 santim aralıklarla doğruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Doğramış olduğum patlıcanları hemen kızartacağım. Tencerenin içerisine bolca sıvı yağ koydum. Yağın kızıp kızmadığını anlamak için bir parça kabuk koydum. Yağımız yeterince ısınmış, patlıcanları içerisine koyuyorum. Bu arada kızartırken yağınızın kızgın olmasına özen gösterin. Aksi halde patlıcanlarınız yağı çekecek. Bir tarafı kızarmış olan patlıcanları ters çeviriyorum. Altın sarısı rengini alıncaya kadar iki tarafını da kızartacağım. Havlu peçete koymuş olduğum tabağın üzerine patlıcanları alıyorum. Böylelikle de fazla yağından arındırmış oluyoruz. Patlıcanları kızartırken kenar kısımlarına da sivri biberleri koyuyorum. Biberleri de çok hafif bir şekilde kızartıp alacağım. Yeterince kızarmış olan biberleri alıyorum. Tarifimde 9 adet domates kullandım. Yıkadığım domateslerin kabuklarını soyuyorum, kök kısmını da temizliyorum. Kabuklarını soymuş olduğum domatesleri doğruyorum. Kalın kalın, dairesel olacak şekilde domatesleri doğruyorum. Tarifimde 10 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları uzunlamasına 2'ye 3'e kesiyorum. Böylelikle yemeğimizin içerisine aroması daha güzel geçecek. Patlıcanları kızartmış olduğumuz tencerenin fazla yağını aldık. İçerisinde biraz yağ bıraktım. Sarımsakları tencerenin içerisine koyuyorum. 1 dakika boyunca karıştırarak kavuruyorum. Domatesleri suyuyla birlikte tencerenin içerisine koyuyorum. Tencerenin taban kısmına domatesleri yaydıktan sonra kapağını kapatıyorum. 1-2 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz. Daha sonra domatesleri çeviriyorum.
Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Domateslerin diğer tarafını da pişiriyorum. İçerisine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyerek bunları da karıştırıyorum. Domatesler ve baharatlar 1 dakika boyunca piştikten sonra ocağın üzerinden alıyorum. Tezgahın üzerine koymuş olduğum tencerenin üzerine patlıcanları dizeceğim. Tek sıra olacak şekilde patlıcanları domateslerin üzerine koyuyorum. Yemeğimin tarifini buraya kadar izlediyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Biberleri de patlıcanların üzerine diziyorum. Bu şekilde yemeğimizin görüntüsü daha güzel oluyor. Yemeğimizin içerisinde kaynar su kullanıyoruz. Sadece patlıcanların üzerine çok hafif geçinceye kadar sıcak sudan koyuyoruz. Domateslerimiz yeterince suluydu, o yüzden fazla su kullanmayın. Tencerenin kapağını kapatıyorum, kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyorum. Kaynadıktan sonra sadece 10 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyorum. 10 dakikanın sonunda yemeğimiz servis için hazır. Sizlere bir de bu leziz yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Lokum kıvamında çok lezzetli patlıcan yemeğimiz oldu. Üstelik içerisine et ya da kıyma kullanmadık. Bu leziz yemeğimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz patlıcan yemeğimizin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.